Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir One Piece videosunda daha beraberiz. Bu sefer bir teori tartışacağız. Teori tartışın isteği çok geldi. Yine yanımda çok sevdiğim arkadaşım, sevgili arkadaşım Muhammed Zübeyir Can Bolat karşınızda. Merhaba Kardeşim nasılsın? arkadaşlar, İyi iyi misin? akşamlar. İyiyim, teşekkür ederim Ahmetciğim. Sen nasılsın? Nasıl olayım kanka? Aynı karantina günleri. İşte uğraşıyoruz öyle. E, Olsun bir şekilde. Bugün sizlerle çok da aslında gizli bir konu değil aslında. Hani One Piece teori sayfalarında da çok konuşulan bir konu. Marshall D. Teach'i konuşmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Önce bir Marshall D. Teach'in bir özetini geçelim geçmişten günümüze. One Piece evrenindeki. Daha sonra kara sakal oluşunu ve nasıl birden fazla meyve sahibi olduğu hakkındaki teorimizi anlatalım sizlere. Bildiğiniz gibi Marshall D. Teach ilk olarak Jaya Ark'ında gözüktü One Piece'te. Jaya Ark'ında Skypia'dan önce. Bu resimdeki haliyle gözüktü bizlere. O zaman Teach olduğunu bilmiyorduk. Kara sakal olduğunu bilmiyorduk. Sonra Luffy'ler Skypia'ya gidince Teach Ace'le karşılaştı. Ace'le bir vs attı Teach. Ve bunu Ace kaybetti. Daha sonra da zaten Shichibukaya oldu Teach. Bu şekilde ilerledi seri. Teach Shichibukaya olduktan sonra Impel Down'a sızdı Luffy ile beraber. Hatta orada Magellan'laydı değil mi? Magellan'la bir vs'si vardı ve kaybediyordu Magellan'a. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Magellan o zamana kadar gördüğümüz en güçlü karakterdi herhalde değil mi? Hemen önce Enies Lobby'den vesaire, Marineford'dan vesaire hemen önce olduğu için gerçekten ona kadar gördüğümüz en güçlü karakterdi. Ve Luffy hiçbir şekilde yenemiyordu Magellan'ı. Daha sonra buradan Shiri of the Rain'le beraber kaçıp Marineford'a saldırmıştı bildiğiniz üzere Teach. Shiri of the Rain'in de ne kadar güçlü olduğunu orada öğrenmiştik. Ve daha sonra bugünkü gördüğümüz İmparator yani Yonko denizin en güçlü, New World'ün en güçlü 4 korsanından biri olan Yonkolardan biri haline geldi Teach. Ama Marineford'u bastı tabii. Marineford'da beyaz sakalı Teach öldürdü. Bunun da ünüyle yürüdü bayağı değil mi kanka? Yani gariptir aslında o. Ölümü onun elinden olması gariptir yani. Aslında asıl yarayı veren Akainu iken Ace'in ölümü Akainu'dan olurken beyaz sakalın ölümünün Teach'ten olması gariptir aslında. Ama beyaz sakalın oradaki çıkışı da çok güzeldi. Hatırlıyor musun? Hangisi? Hani diyor Ne ya yaptığım var? One Piece'e asla sahip olamayacaksın diyor ya, senin karakterindeki bir adam One Piece'e Aynen. asla sahip olamaz çıkışı yapıyor ya orada. Mükemmel bir Aynen. çıkıştı gerçekten. Teach burada beyaz sakalı öldürdükten sonra bir örtünün altına onunla beraber girdi bildiğiniz üzere. Ve onun meyvesini ele geçirdi. Ee, Yalnız burada iki tane olay var. Birincisi Teach nasıl oldu da ölen bir insanın meyvesini başka bir yerde canlanmadan alıp ele geçirebildi. Bunu şeye yorduk. Teach'in meyvesi karanlık karanlık meyvesi diye geçiyor. Onun özel gücü olarak düşündük. Ama çözemediğimiz bir nokta var. Değil mi kanka? Yani One Piece evreninde bir insan iki meyve yediği zaman ikinci meyveyi yediği zaman ölür. Bu kuraldır. Herkesin bildiği bir kural. Teach nasıl oldu da ikinci meyve sahibi olduğu halde ikinci meyveyi yedi ve ölmedi. Bu konuda herhangi bir düşüncen ya da görüşün oldu mu şu ana kadar kanka? Ya burada hakikaten ben aslında diziyi ilk izlediğimde bende oluşan görüş şuydu. Hı hı. İşte bu karanlıklara hükmettiği o ilk meyve sayesinde demiştim ki ha evet, bu meyve her şeyi kendi içine çekebildiği için tabii ki de o meyveyi de çekmiştir ve gücünü kendi içine almıştır gibi düşünmüştüm. Hı hı. Fakat daha sonra görüyoruz ki aslında güç almaktan ziyade aslında iki meyvenin de sahibi olmuş oluyor orada. Yani Aynen. aslında iki meyveyi de kullanıyor. Ya sadece gücü almıyor, aslında meyveyi de alıyor. Yani Evet. burada aslında düşündüğümüz kadar basit bir şey olmaması gerekiyor. Ama Aynen. ilk başta düşündüğümde bu kadar basit düşünce aslında mantıklı geliyordu başta.
Ve benim için soru işaretlerini kapatmıştı aslında başta. Açıkçası ben de senin gibi düşündüm. Yani o meyvenin özelliği olarak aslında 2 meyve sahibi olabileceğini, hatta belki de daha fazla meyve sahibi olabileceğini düşündüm. Çünkü mesela Teach diyor ki bu diyor en güçlü meyve diyor. Benim tam ihtiyacım olan meyve diyor. Ve bir araştırmışlığı, bir geçmişi olduğunu düşünüyoruz biz bu adamın. Hani şimdi hepsini koymadım ama Shanks'la Beyaz Sakal'ın konuşmaları da gelecek birazdan. Shanks derinden ve sessizce gittiğinden bahsediyor Teach'in. Teach gerçekten bir şeyleri bilen, Grand Line'a hakim olan bir denizci, bir korsan. Ya dediğin gibi aslında bu denize çok hakim bir şeydi. Teach denizciydi. Ondan nasıl sanıyoruz? Gerçekten işte bu Whitebeard'ın öldüğü ana kadar, Marineford'a kadar çok silik bir karakterdi. Hani ne zaman ortaya çıktı? İşte o geminin bir parçasıyken bu Yami Yami no Mi meyvesi, yani bu siyah gücü kazandığı meyve ortaya çıktığında çıktı ve o meyveyi aldı. Daha sonra yine silik bir karakter olarak devam etti. Bununla beraber Ace'i yendi vesaire. Yine sonra Whitebeard ölmek üzereyken ortaya çıktı. Yine doğru anı kolladı. Yani senin dediğin gibi aslında teorik bilgiye hakim ve nerede neyi yapacağını bilen bir adam. Doğru zamanda çıkıp direktman gücün tepesinden güce kondu Yani diyebiliriz. Luffy'nin aksine, gerçi Luffy'ye de benzer bir karakter çizmişler gerçekten birçok açıdan. Luffy'nin Aynen, ilk başta aksine öyle. kurnaz ve zamanlama üstüne odaklı, bir şeyleri böyle Aynen. saldırıp ele geçirmek üzerine odaklı bir karakter. Çok düşünüp az hareket eden bir karakter. Peki Teach'in ilk gözüktüğü zaman Luffy ile Zoro arasındaki konuşmayı hatırlıyor musun? Ben izleyiciler Bu için şey açayım. mi? Skypia'dan önceki arkta Aynen. vişneli tartını yerken Aynen. karşılaşıyorlar. Aynen. Zoro ile Luffy bir dayak yiyor Bartolomeo'dan. Bellamy'den. Pardon. Bellamy'den dayak yiyor. Bellamy. Bu Heh. zıplayıp yumruk atan adam. Aynen. Ondan dayak yiyorlar. Ondan sonra Skype hakkında böyle birazcık yüreklendirici bir laf ediyordu. Diyordu ki işte orada böyle yüreklendirici, heyecanlandırıcı bir laf ediyordu. Ben Cümle anlatayım mı? kuruyordu. Devamlı sen getir. Kanka Hatırladığını söyle. bunlar barda Skypia'dan bahsediyorlar. Önce Teach'le orada karşılaşıyorlar. Teach diyor ki ben alacağım diyor bu tartları diyor. Sonra Luffy'ye ters yapıyor, böyle alıp gidiyor galiba. Ondan sonra bunlar Skypia'dan bahsedince Bellamy'nin tayfası bunlarla dalga geçiyor. Luffy'nin ödülü de o zaman 30 milyon falan. Bellamy'nin de 50 milyon ama Luffy'nin 30'dan 100'e mi ne çıkacak? Çıkmış, Luffy'nin haberi yok. Bellamy böyle bununla dalga geçiyor, böyle ödülü de düşük falan filan yapıyor böyle. Bunu tokatlıyorlar Luffy ile Zoro ikisini. Luffy Zoro'ya dönüp diyor ki sakın karşılık verme diyor bunlara diyor. Çünkü orada hani bazı şey muhabbeti döner ya, bazı savaşları kavga ederek kazanamazsın muhabbeti döner ya. Öyle bir olay yaşanıyor orada. İçeride dayak yedikleri sırada işte Nami işte karşılık versenize falan yapıyor. Nami sinirli. Üçü çıkıyor beraber bardan dışarı. Sonra bu Teach'le karşılaşıyorlar. Teach bunlara şey diyor. Skypiea gerçekten var diyor. Ondan sonra işte içeridekiler yeni korsan çağı başladı. Artık hayaller bitti. Hayaller tükendi. Artık mantık çağı falan muhabbeti yapıyorlar içerideki bardakiler. Tiş de diyor ki insanların diyor hayal kurdukları çağ hiçbir zaman bitmeyecektir diyor. Korsanların diyor da tabii hani insanların hayal kurdukları çağ hiçbir zaman bitmeyecektir diyor aslında orada. Nami Luffy'lere dönüp şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki o diyor sizce diyor Skypiea hakkında bir şey biliyor mu diyor. He'yi kullanıyor burada. O derken yani çeviride o şekilde kullanılmış. Luffy biliyor mu bilmiyorum ama zaten resimde de gözüküyor. O olduğunu düşünmüyorum diyor. O olduğunu düşünmüyorum derken neyi kastettin diyor Nami. Zoro da dönüp diyor ki onlar demek istedin değil mi diyor. Ve Nami hiçbir şey anlamadan yoluna devam ediyor Luffy ile ve Zoro ile beraber. Burada Eiichiro da yaklaşık 80-90. bölüme mükemmel bir gönderme yapıyor. Yani burada o değil de onlar demesinin mutlaka bir nedeni var. Yani Labuğundan biliyoruz yani 300 bölüm 500 bölüm öncesine gönderme yapmayı çok sevdiğini bu adamın. Sadece Labuğundan da değil yani. Bellamy mesela Bartolomeo'ya dedin ya, Dressrosa'da da gözüküyor mesela Bellamy. Atıyorum işte Hawkeye 50'de gözüküyor, 700'lerde gözüküyor, 500'lerde gözüküyor. Yani bir karaktere böyle ufak bir dokundurma yapıp
onun o dokundurmasından bin bir anlam çıkarmayı çok seviyor Eiichiro'da. Bu konuda hemfikirizdir. Sen ne düşünüyorsun bu konuşma hakkında? Yani bu konuşma bir tesadüf olabilir mi sence? Ya muhtemelen bir tesadüf değil gibi duruyor. Çünkü dediğin gibi gerçekten bir anlam yüklüyor. Artı bu noktada işte bu meyvelerin vesaire açıklamasında da birazcık ipucu oluyor sanki bu da. Yani en azından orada çoğul kullanılması vesaire bu meyvelere belki de sahip olabileceğiyle ilgili bir ipucu veriyor. Artı orada mesela başta da şey demiştin ya, bu Blackbeard aslında biraz da Luffy gibi gösteriliyor. Evet. O da nasıl? Orada cidden şey diyor işte, hani orası gerçekten var. Orada gerçekten ona inanarak konuşuyor. Diyor ki Skype'ye gerçekten var diyor. Yüreklendirici oradaki, konuşuyor yani bayağı. aynen o videosuna baktığında aslında çok heyecanlı konuşuyor. Bir yandan yemeğini de yiyor. Evet. Tam olarak aslında orada bir Luffy tasvirlenmişti. Ve hani gerçekten bu benzerliklerden yola çıkarak artı mesela şey dedin ya, hani eski bölümlere değiniyor ve herhangi bir mesaj verebiliyor eskilere dair. Aslında Blackbeard'da biz tüm dizide bu şekilde işte başta bir orada gördük. Orada böyle Luffy karakterine yakın, Luffy ile aynı heyecanları paylaşan ve ona paralel giden bir karakter görüyoruz. Evet, daha kesinlikle. sonra güçlerini yavaş yavaş aldıkça biraz daha farklı bir çizgiye gidiyor. Yine tekrardan gücü eline geçirdikçe aslında gerçek yüzü ortaya çıkan bir karaktere dönüşüyor. Gerçekten bu noktada da biraz böyle geçmişe değine değine gidiyoruz Blackbeard'da da. Hiçbir zaman hikaye böyle Blackbeard üzerinden gitmiyor. Aynen. Herhangi bir arkanın ortasında ya da sonunda bomba bir haberle gelip Çat tam olarak diye şey yapıyor. Mesela birinde işte Ace yenmişti. Diğerinde işte devrim ordusuna saldırıyorlardı bunun ekibi vesaire Evet, orada vesaire geçiyor gibi hikayelerle gündeme Marineford'u geliyor atlıyor, Impel ve Down'u geçiyor. atlıyor. Bir şekilde böyle Aynen. çat diye ortaya Gösterip geçiyor. Gösterip geçiyor ve hiçbir zaman ana karakterimiz olmuyor aslında. Hikayede hiçbir zaman onun üzerinden gitmiyor. Şu anda gitmediği gibi. Aynen. Bu şekilde dediklerine katılıyorum. Şimdi zaten sen dedin ya çift kişilikli bir karakterdi. Zaten bir diğer teori de onun üzerine kurulu. Acaba Blackbeard işte çift kişilikli olduğu için mi çift meyve yiyebiliyor üstüne kurulu, ama biz bugün onu konuşmayacağız. Biz bugün acaba Blackbeard'ın bir Mythical Zoan'ı olabilir mi onu konuşacağız. Çünkü Mythical Zoan dediğimiz meyvenin ne kadar az olduğu bize bahsedildi. Logia'dan bile az olduğundan bahsedildi. Seride gördüklerimiz Mythical Zoanlar şu anda Marco the Phoenix. Çok kötü telaffuzum gerçekten. Ve Sengoku, ikisi. Yani ikisini gördük şu ana kadar. İkisini de Marineford'da gördük daha çok. Marco ileride de gözüküyor. Sengoku da ileride gözüküyor tek tük. Bir de önemli bir karakterin daha Mythical Zoan'ı var ama ona girmeyeyim. O da spoiler olur çünkü çok ilerlerden o şu anda. Belki sen biliyorsundur. Gülümsediğine göre biliyorsun. Ona girmeyeyim. Yani şu anda seride 3 kişi de Mythical Zoan olduğu biliniyor. Ve çok güçlü. Yani çok az bulunan ve çok güçlü bir meyve. Acaba sence Blackbeard'ın da bir Mythical Zoan'ı olabilir mi? Ya olabilir. Çünkü hani dedik ya, gerçekten denize hakim. Gerçekten o tarz meyve peşine düşeceği aşikar bu adam aslında. Gözü yükseklerde gibi düşünebiliriz. Ya da yemiş mesela. Önceden yemiş mesela böyle bir meyve. Aynen. Hani o şekilde bir meyvenin gücü belki daha sonra açıklanacak. Denecek ki evet böyle bir meyve yedi aslında. Ve bu meyveleri toplayabilmesi sebebi de bu belki. Yani vesaire. kapı meyvesi bile varsa, kapı açan adam meyvesi bile varsa, değil mi? Bir de buna örnek olarak mesela bu Kara Sakal'ın bayrağını görmüşsündür. 3 kuru kafadan oluşan bir bayrağı var bu adamın. Bu sence buna gönderme olabilir mi yani? Acaba 3 başlı Kerberus dediğimiz Hades'in yeraltı tanrısı, işte Hades'in köpeğine bir işte ne denir ona? Mitolojiye bir gönderme olabilir mi sence? Ya olabilir. Hani şey dedik ya, yine değiniyor vesaire gibi şeylerden bahsettik. Hani aslında bu hayvanı ileride de bir görüyoruz. Hatta evet, bu hayvanın aynen bu hayvan hatta bir meyvesi de var. Hani Inu Inu no Mi diye. Aslında onu kullanan bir insan da görüyoruz derilerde. Bu tarz zincirlerle aslında olabileceğini düşünüyorum.
Mesela bu neylerden bahsettik? İşte bu Inu no Mi'yi nerede görmüştük? Enies Lobby'deki Aynen. bir tane adam vardı. Bu kurt köpek arası bir şeye dönüşen Evet. bir adam. Enies Lobby'de Artı savaşıyordu. Cypherfall. bu Cypherfall. aynen bu Kerberus'ta nerede görmüştük? Thriller Bark. Thriller Thriller Bark'ın Bark'ta başında görmüştük. aynen. Hani yine bu tarz değinmeler aslında senin dediğin şeyi destekliyor bence. Çok uzak Ee, gelmiyor Bir de aslında. mesela şeyi hatırlıyor musun? Shanks'ın yarası mevzu var. Shanks Evet. Beyaz Sakal'la görüşmeye gittiğinde Kara Sakal'ın bu yarayı yaptığını söylüyor. Ve diyor ki ve ben diyor hani diyor herhangi bir şey yapmadım diyor. Hani nasıl denir? Dikkatsizlik yaptığım için bu yarayı yapmadı. Gerçekten güçlü olduğu için yaptı. Ace'i onun yanına göndermekten vazgeç diyor. Hatta hatırlarsın o karşılaşmayı. Hatta gökyüzü ikiye ayrılmıştı hatta bu şey sırasında görüşme sırasında kılıçlarını tokuşturduklarında kralların hakisinin sonucu olarak. Hatta Shanks gemiye bindiğinde de Beyaz Sakal'ın korsanlarının yarısı bayılmıştı, onu da hatırlarsın. Orada söylüyordu ilk yarasını. Oradaki yara 3 pençe izinden oluşuyor. Acaba bu da Kerberus'a bir gönderme olabilir mi? Ya olabilir. Aslında düşününce mantıklı gerçekten. Yani, Ee, Bu şekilde de Kerberus'un da bir fotoğrafını yolladım videoya şu anda. İzleyiciler görüyorlar. Şeyi hatırlıyor musun? Kerberus'tan Usopp ve Nami kaçıyor. Ama şey kaçmıyor. Luffy görünce ben bunu yerim yapıyor ya. O çok komikti gerçekten. Ee, Bu şekilde bir One Piece videosu yapmış olduk. Valla One Piece hakkında ne desek bilemiyoruz. Şu an ekranda gülen yüzün duruyor. Arada bir donuyorsun. gerçekten belki. Ya gerçekten dizide hep geçmişe bir dönük bir değinme oluyor. Artı 9 bölümü geçti artık. Hı hı. Hani biz ara ara olayları hatırlıyoruz ama hani bu ufak bağlantıları 9 bölümü geneline bakıp birleştirince aslında biraz daha anlamlı geliyor. Ki bunun konuşma sonucunda cidden geçmişe değinince aslında olayların ne kadar bağlantılı ve zincirleme gittiğini görüyoruz. Ya da birbirinden kopuk olmadığını ya da böyle rastgele olmadığını görüyoruz. Hı hı. Bu Yani şekilde aslında. mesela şimdi ona girmeyelim de bu videoda. Mesela Dragon'un bir havayı kontrol etme gücü var mesela. Acaba bu bir antik silah olabilir mi? Teorileri de dönüyor. Onu da bir başka videomuzda konuşalım istersen. Şu anda şunu soracağım sana bitirmeden önce bunu sormak istiyorum gerçekten. Sence Kara Sakal Luffy'nin son düşmanı mı olacak? Yani son rakibi mi olacak? Yoksa sondan önceki rakiplerinden biri mi olacak? Ne kadar güçlenecek sence? Diğer Yonkolar seviyesinde güçlenebilecek mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben burada biraz duygusal yaklaşıyorum ve son rakibin Shanks olacağını inanıyorum ben. Rakip Bu olacak yani konuda Shanks Luffy'ye diyorsun. rakip olacak bence ve son rakibi olacak. Ki şu anda aslında Big Mom ve Kaido üzerinden gidiyor. Hı hı, Ama evet. bence Kaido'dan sonra Blackbeard'la bir savaşı olacak. Peki Veyahut da şöyle bir şey hikaye onun olabilir mi? üzerinden dönecek. Peki şöyle bir şey olabilir. Mesela Marineford'daki gibi topyekün bir savaş olacak. Shanks ve Luffy ve Dragon mı denir? Dragon. Üçü bir tarafta olacak. Ve diğer üç Yonko bir tarafta olacak. Böyle bir şey olabilir mi sence? Bu şekilde de olabilir ama şu ana kadar aslında dizideki gördüğümüz şey şu. Luffy hiçbir zaman hani bu Yonkoları yenecek kadar güçlü biri olmadı. Evet. Ve Kesinlikle. hala o kadar güç değil ve aslında çok çok uzak şu an. Habire böyle bir hani el altından böyle oyunlar yapıp Oyunlarla. aynen bir sürü yardımla arkadan vurmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar yapılan şey hep buydu. Hı hı. Big Mom'da da aynı şekilde, Kaido'da da aynı şekilde planı bozmaya yönelik, adamları silahsızlaştırmaya yönelik gizliden gizliye arkadan vurma taktiklerini yürütüyorlardı. Ve hala o kadar güçlenemediler. O yüzden bir taraf görür müyüz? Muhtemelen ya yine bir arkadan oyun olacak ya da taraf olacak. Ama taraf olma da şu şekilde gerçekten hani Luffy artık farklı gemilerden ya da farklı takım arkadaşları da edinmeye başlamıştı ya. Hı hı. Hani farklı Filosu var. aynen farklı filoları oluştu. Hani onlar sayesinde belki
bir takımlaşma görülebilir ama açıkçası takımlaşma benim beklediğim en son şey. Yine bir arkadan vurma ya da silahsızlandırıp Yani o şekilde savaşacaklarını düşünüyorum. yani birebir savaşacağını düşünüyorsun Kara Sakal'la Luffy'nin. Ve bunun son Aynen. olacağını da düşünmüyorsun. Ya aslında sen söyledikten sonra fikrim şöyle değişti. Hani Mantıklı mı geldi? şu şekilde mesela Shanks son dedim ya. Shanks'la muhtemelen dövüşmeyebilir ama Shanks en son halledilecek kişi gibi düşünüyorum. Yani Evet. şu şekilde Yonko'nun hani dördününe geçmeli sonuçta değil mi? Evet. İlk Kesinlikle. ikisini bence önce hani Big Mom'la Kaido'yu hallettikten Öyle sonra gibi duruyor şu üçüncü anda. Hikayede Blackbeard o şekilde olacak. ilerliyor. Hani aynen üçüncü Blackbeard olacak. Son geçmesi gereken Yonko Shanks olacak. Fakat Shanks da bence tam bir savaş olmayacak yani. Yine duygusal Hmm. yaklaşıyorum. Shanks çünkü. Yani yine senin dediğine çıkıyor aslında. Son Yonko olmuyor ama kaba sakalı hallettikten sonra artık Yonko kalmaması gerekecek. Shanks biraz daha yardım edecek gibi Ben de düşünüyorum. ben de duygusal yaklaşıp bir şey daha sorabilir miyim sana? Ufak, Heh, çok ufak. Rayleigh ile okey. Garp sence bir taraf olurlar mı böyle bir savaş olsa? Bence Gelirler mi? girmezler ya. Bence Girseler girmezler. dengeler bozulur değil mi? Ya zaten Garp şöyle bir adam. Luffy'nin hiçbir şekilde korsan olmasını desteklemiyor. Bu durumdan hiç haz etmiyor ve çok sinir oluyor. Ve bu noktada destek olacağını düşünmüyorum. Ha, Dragon olur mu peki sence? Dragon olur bence. Bence Hmm. onlarla yine bir taraf olma şey olabilir. Ama Dragon'la da nasıl olacak? Sabo ile çocukluk arkadaşı. Yine bence doğrudan Dragon üzerinden değil Sabo üzerinden gelişecek diye düşünüyorum hikayede de. Yani bir noktada One Piece'in sonuyla o artık yüzyıl hikayesiyle Revolutionary Army'ye yani devrim ordusuna dokunacağına adım gibi eminim. Çünkü ciddi devrimci bir yapısı var Luffy'nin yani dünya düzenini iyi manada değiştirmek üzerine. Yani kutsal ejderi yumruklaması falan vesaire bence bunun çok güzel bir örneği. Bu şekilde yani ben çok içten bir şekilde öyle hissediyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Bu şekilde de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Nemo'nun Şiir Evi kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, izlerseniz çok memnun olurum. Videoyu izleyen arkadaşlara başta bu videoyu çekmemde çok büyük emeği olan Muhammed Zübeyir Can Bolat'a çok teşekkür ediyorum. Zübeyir'cim iyi ki Estağfurullah, ben varsın teşekkür kardeşim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, iyi günler arkadaşlar, iyi karantinalar, iyi Ramazanlar, iyi eğlenceler. Bay bay. Güle güle.